Güngör Bey, sizinle başlamak isterim. Şimdi özellikle bu Hizbullah'ın saldırısıyla başlayalım. Çünkü kritik saldırılardan biriydi. Bir yandan İsrail İran'a ne yanıt verecek diye beklerken, İran Dışişleri Bakanı'nın bölgedeki turundayken gözümüz kulağımız orada her verdiği mesajı dikkatle takip ederken Hizbullah yani İran'ın desteklediği Hizbullah'tan bu beklenmedik saldırı geldi. Şimdi dolayısıyla 7 Ekim'i gerekçe göstererek taş üstünde bırakmamış bir İsrail var elimizde. Dolayısıyla bu saldırıyı gerekçe göstererek neler yapabilir? Şunu da sormak isterim. Hizbullah İsrail istihbaratına sızmış olabilir mi? Ya da İsrail buna göz yummuş olabilir mi daha büyük bir saldırı yapabilmek adına? Şimdi vurulan yer Golani Tugayı. Ben İsrail'in göz yumduğuna inanmıyorum. Hele dini bayramların olduğu akşam önemli bir serenami sırasında geliyor. Yani şöyle, İsrail'in bir zafiyeti olamaz gibi bir mit yaratmak değil niyetim. Tam tersine tabii, daha büyük bir saldırı düzenlemek. Bunu gerekçe bize saldırıldı. Cumhurbaşkanı zaten bunu söyledi. Bize saldırıldı. Uluslararası hukuktan söz etti ve meşru müdafaa vurgusu yaptı. Bunu bir gerekçe olarak saldırılarını arttırmak için el yükselteceklerdir. Ama burada bir hatırlatma yapayım. Hasan Nasrallah hayatta olduğu dönemde bir konuşmasında bazı görüntüler yayınladı. Siz de hatırlarsınız, Hayfa Limanı, vurulacak stratejik bölgeler ve dedi ki biz bunlara dedi elimizi çok rahat ulaşabilir ve vurabiliriz. Askeri üsler, limanlar, ticaret merkezleri ve sanayi bölgeleri. Vurulan bu Golani üssü de Hizbullah'ın yayınladığı o görüntülerde vardı. Yani Hizbullah eskiden beri burasının hedefinde olan bir noktaydı. Burada değişik bir sistem kullandılar. Asker uzmanları anlatıyor. Sürü drone saldırısı gerçekleştirdiler. İşte bu da İsrail'in burayı savunamaması ya da bu saldırıya maruz kalmasına neden oldu. Alçak uçuş, radar tespit edemiyor ve hava savunma sistemleri genelde roket ve SİHA'lara karşı konsolide olmuş bir sistem. Ve tam yemekhanenin olduğu bölge lokal. Bu iki şeyi gösteriyor. Hizbullah ev ödevini çalışmış. İkincisi de sağdan istihbarat almış içeriden. Bu Hayfa işgal altındaki Filistin topraklarının kuzey bölgesi. Bu üssün diğer bir özelliği de Güney Lübnan'a ve Güney Beyrut'a yapılan bütün saldırıların yönetildiği ve oraya gidecek askerlerin eğitildiği bir yer. Yani gazeteci olarak deriz ya, nokta atışı, yani vurulması gereken bir hedefi çok net bir şekilde vurdu. Bu neden gerçekleşti? Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı, vekaleten de Hasan Nasrallah sonrası görevde olan, boş olan pozisyonları doldurduk. Özellikle askeri kadrolarımızda artık hiçbir eksiklik yok demesinden sonra bu üst düzey bir saldırı gerçekleştirdi. Sahaya baktığımızda Büşra Hanım, özellikle Suriye'den Hizbullah'ın elit isimleri dediğimiz Rıdvan Gücü, 2012-2013'te orada görev yapan birçok ismin değişik rakamlar var. 1000'e yakın. Yani üst düzey Hizbullah savaşçısının güneye getirildiği bu son saldırılardan sonra. Bundan sonra hem o İsrail özel kuvvetlerine saldırıların sahada bunu görürüz ve bu drone saldırısının geldiği, ben de bu analize katılıyorum. Yani Hizbullah yıkılmadığını, ayakta olduğunu ve İsrail'e etki oluşturduğunu göstermek zorunda. Yoksa Hizbullah içeride sorgulanır. Lübnan'da savaşamayan, İsrail'e direnemeyen bir Hizbullah hem kendi içinde hem Lübnan'da sorgulanır. Bu artarak devam edecek. Ben özellikle bir BM unsurlarına saldırı şu şekilde yorumluyorum. Onu yine ayrıca konuşacağız. Bu İsrail büyük bir saldırıya hazırlanıyor. Bunun için sahayı hazırlıyordu. Hizbullah da bunu fark etti. Bu saldırının yönetileceği, mesela Golani Tugayları dediği bu vahşet çetesi, kendilerinin özel ve elit birlik dediği, Gazze'de çoluk çocuğu katleden birlikler, bunların güneye girmesini engelleyerek gücünü gösteriyor. Hizbullah bunu yapmak zorundaydı. Yoksa Hizbullah güçsüz bir Hizbullah olarak anılırdı. Sayın Ertürk, siz ne dersiniz? Size ne düşündürdü bu dünkü saldırı, Hizbullah saldırısı? Aslına bakarsanız burada şöyle bir şey var Büşra Hanım. Hizbullah'ın beklenmedik bir saldırısı olarak görülebilir burada. Buraya baktığımız zaman bu saldırıdan sonrası aslında bizi ilgilendiren konu. Bir hukukçu olarak söyleyeyim. Bu saldırı yapılır yapılmaz İsrail yetkililerince bir açıklama yapıldı. Dendi ki bu bir savaş suçudur. Bu savaş suçunu işleyen başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'la ilgili olan kısımlarda gerekli işlemleri yapacağız. Bu suçta da İran ortaktır diye bir açıklama yaptı. Şimdi aslına bakarsanız baktığımızda bu noktada İsrail gibi bir devlet eğer savaş suçu istemese, 7 Ekim'den bu zamana kadar çocukları katletmese, kadınları, sivilleri katletmese, camileri, kiliseleri bombalamasa, okulları bombalamasa, bunların hepsi bakın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırımın önlenmesi ve cezalandırması anlaşması kapsamında aslında birer suç. Fakat bu canavarca hisle, katil sürüleri gibi kudurmuş bir şekilde hareket eden, hiçbir kural kaydı tanımayan İsrail terör devleti ve onun sözde askerleri şimdi merhamet bekliyorlar. Nereden bekliyorlar? Uluslararası hukuktan bekliyorlar. Uluslararası hukuka böyle bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki yapılan bu işlem aslında silahsızlığı, o askerler orada yemek yiyorlardı ve bunlara karşı yapılan saldırı hukuka aykırı diyor. Fakat şöyle bir şey var.
biliyorsunuz ki hukuku eğer saygılı bir şekilde devam etmiş olsaydı, biraz önce bahsettiğiniz gibi hem Fulya'nın da söylemiş olduğu hem Emrah kardeşimizin de söylemiş olduğu bir konu var. Taş üstüne bırakmayan, hiçbir kural kaydı tanımayan bir İsrail'den bahsediyoruz. Ancak bir hukukçu olarak söylüyorum, söyledikleri doğru ama yapmış oldukları işlemler nizami ve hukuki değil. Dolayısıyla hukuk herkese lazım, hakkaniyet, adalet herkese lazım. Bu zulüm bir başlatan kendileri olduğu için merhamete de ihtiyaç duyduklarında da hemen uluslararası hukuku, uluslararası bir takım güçleri ve Birleşmiş Milletleri hemen göreve davet ediyorlar. Bakın şöyle bir durum söz konusu. Bu olay Hizbullah'ın aslında baktığınızda çok büyük bir başarısı olarak görünüyor ki başta İsrail'in Genelkurmay Başkanı'nın her ne kadar görüntüler çıksa da işte ziyaret ettiğiyle ilgili ama orada çok büyük şüpheler var. Öldürüldüğü iddia ediliyor ama eğer gerçekten o hissi ziyaret etmiş olsaydı orada vurulmuş olan oradaki enkazı ve diğer görüntüleri aslında bakarsanız yeni görüntü olması gerekirdi. Öyle görünüyor ki hala bir muamma var. Ancak şöyle bir şey var. İsrail bu olaydan gerçek anlamda bir şok içerisinde. Çünkü biraz önce Güngör abinin çok üstüne basarak söylemiş olduğu bir konu var. Çok önemli konu. Daha önce füzelere, uçaklara ve hava sistemlerine karşı bu çelik kubbelerini ya da demir kubbe dedikleri kubbeyi kullanıyorlar idi. Ve hava savunma sistemlerinin muhteşem olduğunu düşünüyorlardı. Fakat bu gelen dronların yüksek kapasiteli dronlar olduğu, yüksek kapasiteli araçların özellikle bu radarları atlatarak girmesi aslında İsrail'in güvenlik zafiyetini de ortaya çıkartmış oldu. Birçok noktada aslında bakarsanız güvenlik zafiyeti vardı ve bu zafiyetin neticesinde de hemen Amerika devreye girdi. Aslına bakarsanız kendilerinin ne kadar güçlü olduklarını, hava savunma sistemleri, diğer ekipmanlarla birlikte o bölgenin en güçlü yapılarına ait olduklarını iddia etmiş olsalar da şu anda İsrail'in kendi içerisinde bir tartışma var. Bu tartışmada aslında yeteri kadar da hava sistemlerinin veya ekipmanlarının yeterli olmadığı ve Amerika başta olmak üzere diğer müttefiklerinden yardım almaları gerektiği ile ilgili içlerinde de bir tartışma var. Bu saatten sonra şöyle bir şey var. Bakın Malcolm X siyahi liderlerden, Amerika'nın önemli Müslüman siyahi liderlerinden çok güzel bir sözü var. Rüzgar eken fırtına biçer diyor. Bence İsrail terör devleti fırtına biçti, fırtına dikti, fırtına ekti ve kasırga biçiyor şu anda. Artık yapmış olduğu bu eylemler ne kaideye, ne hukuka, ne insan haklarına asla saygılı bir şekilde devam etmiyor. Bu yapıyı da durdurabilecek en önemli şey şu. Özellikle Birleşmiş Milletler'in mülteci şefinin yapmış olduğu bir açıklama var ki bu da çok önemli. Burada akan gözyaşının, buradaki insanların, savaşın vermiş olduğu tahribatı dindirebilmenin tek bir şartının, tek bir yolunun olduğunu söylüyor. Öncelikli olarak bir barış anlaşmasının yapılmasını şart olarak gösteriyor. İlerleyen zamanlarda ne olacağını göreceğiz ancak sular durulmayacak. Çünkü görünen o ki bu konuyu en iyi bilenlerden bir tanesi de Güngör abi. Özellikle Hizbullah'ın Suriye kanadındaki askerlerinin Lübnan'a kaydırdığı ve şu anda da hem ekipman desteği hem insan desteği sağladığı ve İsrail'in ilk defa bugün kuzeyi vurmasındaki en önemli etmenlerden bir tanesinin de özellikle Suriye'den ve bölgelerden gelen, Lübnan içerisine gelen insan ve aynı zamanda ekipman desteğinin kesmek olduğu ile ilgili de bir bilgi var. Ama dediğim gibi İsrail maalesef cehennemin kapılarını açtı ve bugün başlatılan olaylarda özellikle 7 Ekim itibariyle başlamış olan bir yıldan beri olaylarda Orta Doğu kan gölüne çevrildi ve insanlar arasında bir husumet başladı. Bu husumetin nasıl diner, nasıl dinilir bilmiyorum ama Birleşmiş Milletleri ve insanların ve vicdan sahibi kişilerin, hukuk, hakkaniyet içerisinde olan kişilerin gerçekten ele alıp bir an önce bu kanı, dökülen kanı ve gözyaşını durdurması lazım. Aksi takdirde yarın çok geç olabilir ve Birleşmiş Milletler'in behamel çok hızlı bir şekilde buralarla ilgili güç kullanma kararı alıp bir tampon bölge oluşturarak aynen Yugoslavya'da olduğu gibi, Bosna Hersek'te olduğu gibi bir barış gücü oluşturup bu Orta Doğu'daki akan kanı dindirmesi lazım. Maalesef bunu neden yaptığıyla ilgili, neden yapmadığıyla ilgili de hala bir tartışma var. Birleşmiş Milletler'in kendi üstüne saldırdılar biliyorsunuz ki hiçbir kural kaydı tanımıyor. Oradaki 15 asker yaralandı. Daha önceden de yaralananlar vardı. Oradaki yapılan saldırı hukuki açıdan baktığımızda Büşra Hanım bütün ülkelere karşı açılan bir savaş olarak nitelendirilir hukuki açıdan. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in bulunduğu yerdeki herhangi bir şekilde bir operasyon yapmak veya o tarafa doğru yönelmek veya onlara karşı bir çatışma yapmak demek Birleşmiş Milletler değil, bütün ülkelerin Birleşmiş Milletleri kapsayan tüm ülkelere karşı savaş ilanı anlamına gelmekte.
Bakalım ileriki günlerde ne olacak bakacağız Büşra Hanım. Çok teşekkürler. Yine sorularım olacak zamanımız el verdikçe. Şimdi özellikle bu katliamda İsrail'e sınırsız, koşulsuz destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Orada neler konuşuluyor? Biden artık koltuğu bırakmasına tam 99 gün kaldı. Bir yandan savunma sistemleri gönderileceği, hatta bununla birlikte askerler gönderileceği söyleniyor. Dolayısıyla Yunus, neler söyleyeceksin? Bu Hizbullah saldırısıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama var mı? Ne diyorlar? Nasıl korumaya karar vermişler İsrail'i bu kez? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin son 2 günde 2 kez telefonda görüştü İsrailli mevkidaşı Gallant'la. Dün yapılan açıklamada dünkü telefon görüşmesiyle ilgili şöyle söylendi. Bugün Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırısında öldürülen İsrail askerleri için taziyelerini iletti denildi. Ayrıca Bakan Austin önümüzdeki günlerde İsrail'e bir ABD terminal yüksek irtifa alan savunma sisteminin bataryasının konuşlandırılmasının duyurmasıyla birlikte ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan derin bağlılığını yeniden ilettiğini de yazdılar. Yani ABD hem başsağlığı diledi hem de daha fazla yardım yolda, bekleyin mesajını dün ve dünden önceki gün bu telefon görüşmeleriyle Tel Aviv'e iletmiş oldu. Tabii bu son bir yıldır, geçtiğimiz yılın 7 Ekim'inden bu yana yaşanan gelişmelerde kesinlikle bir dönüm noktası. Neden? Çünkü bugüne kadar Biden yönetimi Amerikan postalları sahaya değmeyecek demişti. Ben de defalarca mesela bunu sorguladığımda Pentagon'da hayır böyle bir niyetimiz yok, Amerikan postalları sahaya değmeyecek demişlerdi. Ancak geçtiğimiz hafta tabii CNN Türk'ün sorduğu soruya geçiştirilmesi o sorunun ve cevap verilmemesi hangi soru? Siz İran'a İsrail'le birlikte saldıracak mısınız? Ortak askeri operasyon yapacak mısınız sorusunun geçiştirilmesinin önemli bir indikasyon olduğunu söylemiştik. Neden? Çünkü bir kapı kapatılmamıştı ilk kez savaşta. Ve bunun da etkisini hemen hafta sonunda gördük. Çünkü yine ilk kez yaşanan bir olayı duyurdular. Yani Amerikan askerleri İsrail'e gidecek. Peki bu noktada gerek Hizbullah saldırıları olsun, gerek İran'ın olası saldırısı olsun, Amerikan askerleri ölürse, Amerikan askerlerine bir zarar gelirse peki bu sefer ABD sıcak olarak çatışmaya girmek zorunda kalacak mı? İşte bütün bu denklemleri konuşurken aylardır Amerikalılar hep şunu söylemişti. Hayır, bizim böyle bir niyetimiz yok. Ancak bunun değişmesi de insanlara şu yorum yapmasına sebep oldu. Acaba gerçekten de İsrail kendini yeterince savunamıyor mu? 1 Ekim'de İran'ın yaptığı saldırı bir şeyi ortaya mı koydu? İsrail tek başına 2 ya da 3 farklı cephede savaşacak, kendini savunacak güçte değil. Aslında bunun da biraz kanıtı gibi olmuş oldu. Amerikan askerlerinin ve Amerika'nın en değerli hava savunma sistemlerinden birinin İsrail'e gelecek olması.